Cennetin kapısı açıldığında insan ilk kez korkmadan nefes alır. O kapıdan içeri giren kalp, dünyada taşıdığı bütün yükleri geride bırakır. Orada hiçbir yüz seni yargılamak için bakmaz. Orada hiçbir ses sana geçmişini hatırlatıp canını yakmaz. Cennetin ilk kokusu, insanın ruhuna artık güvendesin der. Dünyada içine attığın bütün ağrılar orada sessizce çözülür. İnsan cennete girince kalbinin ne kadar yorulduğunu ilk kez anlar. Orada gözyaşı vardır. Ama artık acıdan değil, kavuşmanın ağırlığındandır. Cennet, insanın yıllarca arayıp da dünyada tam bulamadığı evdir. Orada zaman geçmez. Çünkü hiçbir güzellik eksilmeye başlamaz. Cennette sabah olmaz, akşam olmaz. Sadece bitmeyen bir huzur vardır. İnsan orada ilk adımını attığında dünya hatıra olur ama yara olmaktan çıkar. Dünyada seni kıran sözler orada artık sesini kaybeder. Kalbinin en derininde sakladığın yorgunluk, cennette ilk kez senden ayrılır. Orada kimse senden güçlü görünmeni beklemez. Orada kimse senden susmanı, dayanmanı, içine atmanı istemez. Cennet sabreden kalbin Allah tarafından bizzat teselli edildiği yerdir. Orada bir rüzgar eser. Rüzgarda rahmetin kokusunu hisseder. Cennette insan yalnız kalmaz. Dünyada kaybettiği sevdiklerinin hasreti, orada kavuşmanın sevinciyle diner. Anne yeniden sarılır. Baba yeniden tebessüm eder. Evlat artık ayrılık korkusu olmadan yanında durur. Kardeşler, dostlar, Allah için sevilenler aynı rahmet sofrasında buluşur. Orada kimse bir gün yine kaybeder miyim diye korkmaz. Çünkü cennette kavuşmanın ardından ayrılık yoktur. Dünyada yarım kalan sarılmalar, söylenemeyen sözler, içte kalan özlemler orada rahmetle tamamlanır. İnsan sevdiğine bakar ve kalbi şunu anlar: Allah hiçbir sevgiyi boşa yaratmamış. Cennette aile olmak, sadece aynı yerde bulunmak değildir. Allah'ın rahmetiyle yeniden tamamlanmaktır. Orada evler huzurla doludur. Sofralar neşeyle kurulur. Gözler ağlamaz. Kalpler kırılmaz. Ve insan ilk kez sevdikleriyle birlikte sonsuza kadar güvende olduğunu hisseder. Cennetin toprağı bile insanın ayağına yumuşak bir selam gibi gelir. Orada yürümek bile ibadet sonrası gelen ferahlık gibidir. Cennette hiçbir kapı yüzüne kapanmaz. Orada beklemek yoktur. Çünkü her özlem karşılığını bulur. Dünyada ertelenen sevinçlerin hepsi orada bir anda kalbine dökülür. Orada insan, ben bunun için yaratılmışım der.
Cennetteki ilk bakış, insanın bütün dünya macerasını susturur. Orada gözün gördüğü her şey, Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu söyler. Cennette renkler bile dünyadaki renklere benzemez. Orada yeşil, sadece bir renk değil, ruhun dinlenme halidir. Orada ışık göz yormaz, kalbi aydınlatır. Orada gölgeler karanlık değildir, serin rahmettir. Cennetin suları akar ama acele etmez. Oradaki nehirler, insanın içinden geçen bütün korkuları alıp götürür. Cennette su içmek, sadece susuzluğu değil, bütün hasreti dindirir. Oradaki meyveler sadece tat vermez, Allah'ın ikramını hissettirir. Cennette insanın eline uzanan nimet, Rabbin seni unutmadı der. Dünyada nasibim az sandığın her şeyin, orada rahmete dönüştüğünü görürsün. Cennette hiçbir lokma boğazda düğümlenmez. Orada sofralar ayrılık konuşmalarıyla değil, ebedi kavuşmalarla kurulur. Cennette aile acısı yoktur. Ölüm haberi yoktur, son veda yoktur. Orada sevenler, bir daha kaybetme korkusu olmadan birbirine bakar. Cennette annenin yüzüne bakmak, çocukluğunun en güvenli yerine dönmek gibidir. Cennette babanın duası, dünyadaki bütün eksiklikleri sarar. Cennette kaybettiğin sevdiklerin, artık gözyaşı değil kavuşma olur. Orada sarılmak vardır. Ama ayrılık ihtimali yoktur. Dünyada mezar başında bıraktığın kalbin, cennette yeniden tamamlanır. Cennet, bir daha gitmeyecekler cümlesinin gerçek olduğu yerdir. Orada yalnızlık kelimesi anlamını kaybeder. Cennette hiçbir kalp kendini fazla, eksik ya da unutulmuş hissetmez. Orada herkes Allah'ın rahmetinde kendi yerini bulur. Cennette insan kimseye kendini ispatlamak zorunda kalmaz. Orada başarı yarışı yoktur. Geç kalma korkusu yoktur. Orada rızık endişesi yoktur. Çünkü veren bizzat Rahmandır. Cennette insan uyansa bile yorgun uyanmaz. Orada dinlenmek, bitkinliğin değil, nimetin tadını çıkarmaktır. Cennette beden acımaz, kalp sıkışmaz, nefes daralmaz. Orada hastalık kapıdan içeri giremez. Cennette yaşlanmak yoktur. Zaman insanın üzerine gölge düşürmez. Orada aynaya baksan, yüzünde dünyanın izlerini değil, rahmetin nurunu görürsün. Cennette güzellik kibir doğurmaz, sadece hamd doğurur. Orada insan kendini ilk kez tam, temiz ve huzurlu hisseder. Cennette pişmanlık, keşke ve eyvah yoktur. Orada geçmişin karanlık odaları kapanır. Cennette Allah'ın affı, insanın kalbinde son kalan ağırlığı da kaldırır. Orada günahın hatırası bile rahmetin karşısında sönük kalır. Cennette insan, tövbesinin nasıl büyük bir kapı açtığını görür. Orada dünyada gizlice döktüğün gözyaşları nur olarak karşına çıkar. Cennette kimse sana ne kadar kırıldığını sormaz. Allah hepsini zaten bilmiştir. Orada mazlumun sükutu en güzel ikrama dönüşür. Cennette haksızlığa uğrayan kalp Allah'ın adaletiyle tamamen yatışır. Orada alınan hiçbir ah unutulmuş değildir. Cennet sabrın boşa gitmediğinin en büyük cevabıdır. Orada dünya sana çok kısa bir rüya gibi gelir. Dünyada büyüttüğün dertler cennetin eşiğinde küçülür. Cennette insan şunu anlar: Allah hiçbir acıyı hesapsız bırakmamış. Orada her bekleyişin, her kaybın, her sessiz duanın karşılığı vardır. Orada insan
Rabbinin rahmetini görünce dünyadaki sabrını ilk kez anlar. Cennetin en büyük nimeti, nimetlerin kendisi değildir. Cennetin en büyük nimeti, Allah'ın rızasına erdiğini bilmektir. Orada insanın kalbine en derin huzur, Rabbinin kendisinden razı olduğunu hissettiğinde iner. Cennette bir selam vardır. Bütün korkuları sonsuza dek bitiren bir selam. Selam size denildiğinde, dünya boyunca aradığın güven, tek cümlede tamamlanır. O selamı duyan kalp, artık hiçbir şeyden korkmaz. Cennette kapılar açılır ve insan artık hiçbir yere kovulmayacağını bilir. Orada ölüm yoktur, ayrılık yoktur, tükeniş yoktur. Orada her başlangıç ebedidir. Cennet Allah'ın kuluna artık üzülmeyeceksin demesidir. Dünyada kırılan kalp orada rahmetle yeniden yapılır. Dünyada bekleyen kul orada ikramla karşılanır. Dünyada susan mazlum orada izzetle onurlandırılır. Dünyada Rabbim diye ağlayan insan orada Rabbinin rahmetini açıkça görür. Cennette hiçbir dua cevapsız kalmış gibi görünmez. Orada insan bazı duaların neden dünyada verilmediğini bile rahmet olarak anlar. Cennette kaderin bütün düğümleri çözülür. Orada insan, Rabbim beni hep görüyormuş der. Cennete ilk adım, dünyanın son acısının bittiği andır. Ve cennette ilk nefes, sonsuz huzurun başladığı yerdir. Cennetin en büyük vaadi, ne nehirlerdir, ne saraylardır, ne sonsuz bahçelerdir. Cennetin en büyük vaadi, kulun Rabbini razı olmuş bir kalple görmesidir. Dünyada insan Allah'a inanır ama onu göremez, dua eder. Ama sesini sadece kalbinin içinde duyar, secde eder. Ama başını kaldırdığında yine dünyanın perdeleriyle karşılaşır. Fakat cennette bir an gelecek. Bütün perdeler kalkacak, bütün bekleyişler bitecek ve kul ömrü boyunca Rabbim dediği zatın cemaline kavuşacak. İşte o an cennet bile susacak. Nehirlerin sesi susacak, kuşların sesi susacak. Sarayların ihtişamı gözden düşecek. Çünkü kul anlayacak. Ben aslında bütün hayatım boyunca bunu arıyormuşum. Her duada onu aramışım. Her secdede ona yaklaşmak istemişim. Her gözyaşında onun rahmetine sığınmışım. Her yalnızlıkta onun yakınlığını beklemişim. Cennette Allah'ı görmek bir nimetin ötesidir. Bu, bütün nimetlerin anlamıdır. Çünkü cenneti cennet yapan sadece içindeki güzellikler değildir. Cenneti cennet yapan Allah'ın rızasıdır. Allah'ın selamıdır. Allah'ın kulundan razı olduğunu bildirmesidir. Ve en büyük ikram, kulun Rabbine bakarken kalbinde hiçbir korku kalmamasıdır. Düşün, dünyada yıllarca korktun, rızkın için korktun, sevdiklerin için korktun, ölüm için korktun, kaybetmek için korktun, affedilmeyecek miyim diye korktun. Ama o an Rabbinin cemaline bakarken bütün korkuların kökünden sökülecek. Çünkü Allah'ın razı olduğu bir kul için artık kayıp yoktur. Artık kovulma yoktur. Artık uzak kalma yoktur. Artık acaba Rabbim beni kabul etti mi sorusu yoktur. Cennette Allah'ı görmek, kalbin sonsuza kadar emin olmasıdır. O bakışta bütün dünya acıları, anlamını değiştirir. Sabrettiğin günleri hatırlarsın ama artık acı vermez. Ağladığın geceleri hatırlarsın ama artık yara gibi durmaz. Kaybettiklerini hatırlarsın ama artık isyan doğurmaz. Çünkü Rabbinin huzurunda anlarsın.
hiçbir gözyaşın boşa gitmemiş, hiçbir sabrın unutulmamış, hiçbir duan kaybolmamış, hiçbir yalnızlığın sahipsiz kalmamış. Allah seni görüyormuş, Allah seni biliyormuş, Allah seni bütün yol boyunca taşıyormuş ve işte cennetin en büyük vaadi budur. Kulun Rabbine kavuşması, onu dünyadaki hayalinin ötesinde bir yakınlıkla bilmesi. Allah'ın cemalini görüp artık hiçbir şey istemeyecek kadar doyması. Çünkü insan cennette her nimete kavuşur. Ama Allah'ı gördüğünde nimetin sahibine kavuşur. Ve kalp o anda şunu söyler: Rabbim, bütün yolculuk sana gelmek içinmiş. Bütün bekleyiş sana kavuşmak içinmiş. Bütün sabır bu an içinmiş. Bütün dualar bu huzura varmak içinmiş. İşte o an cennetin en büyük kapısı açılır. Ve kul artık sadece cennette değildir. Kul, Rabbinin rızasının gölgesindedir. Bundan daha büyük bir nimet yoktur. Bundan daha büyük bir huzur yoktur. Bundan daha büyük bir kavuşma yoktur. Allah'ım, bizi dünyada sana yönelen, ahirette rahmetine kavuşan kullarından eyle. Kalbimizde taşıdığımız bütün yorgunlukları, bütün kırgınlıkları, bütün korkuları affınla ve merhametinle temizle. Bize öyle bir son nasip et ki, dünyadan ayrılırken kalbimiz senin adınla huzur bulsun. Kabir karanlığını nurunla aydınlat. Mahşer gününde bizi mahcup etme. Defterimizi sağımızdan verilenlerden eyle. Sıratı kolaylıkla geçenlerden, cennetin kapılarından selamla çağrılanlardan eyle. Allah'ım, bizi sevdiklerimizle birlikte cennetinde buluştur. Annemizi, babamızı, evlatlarımızı, eşimizi, kardeşlerimizi ve kalbimizde yeri olan bütün müminleri rahmetinle kuşat. Bizi orada ayrılığın, korkunun, hastalığın ve gözyaşının olmadığı sonsuz huzura kabul et. Ve en büyük nimet olarak rızana ve cemalini görme şerefine eriştir. Amin.